Albedo. Sadece dönüştüğü Benten formundan kurtulmak isteyen bir Galvan mı? Yoksa görünümü umrunda olmayan, tek derdi evrenin en güçlüsü olmak isteyen bir Galvan mı? Kim bu Albedo? Öncelikle videoya hoş geldiniz dostlar. Sizlerin isteklerinizi yerine getirmeye devam ediyorum. Birçok kişi bana Albedo videosu çekmemi söylemişti. Ve bu soruları soran dostlarım, buyurun sizlere fıstık gibi bir Albedo videosu. Eğer başka bir konsept çekmemi istiyorsanız aşağı yorumlara istediğiniz tarz videoları yazabilirsiniz. Ve ayrıyeten hala kanalıma abone değilsen aşağıdan kanalıma abone olursan çok mutlu olurum. Ve fazla söylenmeden videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Albedo Benten'in zıt görünümüne sahip bir Galvan. Albedo ilk olarak Alien Force serisinde karşımıza çıktı. Albedo aslında Galvan Prime'da Azimuth'un yanında çalışan bir asistandı. Ama Albedo kendi Omnitrix'ini yaratmak istedi. Ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Evrende sadece tek bir Omnitrix olabilirdi. Albedo'nun yaptığı bu kopya Ben Tennyson'ın taktiği orijinal Omnitrix'in altyapısını kullanmaya başladı. Ve Omnitrix'te Ben Tennyson'ın DNA'sı olduğu için de Albedo'nun A'dan Z'ye görünümü, huyları, özellikleri Ben Tennyson'ınki ile tıpatıp aynı oldu. Albedo tekrar Galvan formuna dönmek için Ben Tennyson'ın taktığı orijinal Omnitrix'i ele geçirmesi gerekiyordu. Albedo Azimuth'tan yardım alarak tekrardan eski formuna dönmek yerine küstahça Omnitrix'i almaya çalıştı. Çünkü Albedo Azimuth'u kıskanıyordu. Azimuth'un bir çalışanı olmak istemiyordu. Bu yüzden de sürekli Azimuth'a karşı gelmeye başladı. Albedo'nun zıt renklere dönüşme hikayesi ise 2 saat birbirlerine çok yakın olduğunda ters bir tepkime yarattı ve iki Omnitrix birbirlerine bağlandı. Bu sırada Albedo'nun içerisinde sıkışıp kaldığı Ben Tennyson formu zıt renklere büründü ve ortaya çıkan kırmızı ve beyazın hakim olan Albedo görünümü ortaya çıktı. Bu bölümde Azimuth Albedo'yu Albedo'nun kendi yaptığı hapishaneye götürdü. Fakat Albedo buradan da kaçtı. Kaçarken de Azimuth'un üstünde çalıştığı yeni Omnitrix, Ultimatrix'i de çalıp gitti. Orijinal Omnitrix'in çekirdeğini almak için dünyaya geri geldi. Vilgax ile takım oldu. Ama sonunda Vilgax Albedo'ya ihanet ederek orijinal Omnitrix'i Vilgax aldı. Ardından Ben Tennyson sesli komut ile orijinal Omnitrix'i yok etti ve Albedo'nun gözünü korkutarak Albedo'nun taktığı Ultimatrix'i ele geçirdi ve böylelikle Ben 10'in serisi olan Ultimate Alien başlamış oldu. Ben 10 Ultimate Alien'da Albedo gene göründü ama bu sefer kolunda kendi Omnitrix'i yoktu ama hala Ben 10 formundaydı. Çünkü ilk kopya Omnitrix'i kendisi kullandığı için artık vücudu Ben 10'inki ile eşleşmişti. Ultimate Alien'daki bölümde Albedo kendisini tekrar bir Galvan yapmak için bir cihaz üretti. Fakat Ben 10'ın yanlış anlaması üzerine makine düzgün çalışmadan Albedo makineyi kullanmak zorunda kaldı. Nihayet Albedo Galvan'a dönüştü. Ama yaşanan kavgada makine bozulduğu için sadece kısa bir süreliğine Galvan'a dönüşebiliyordu. Ayrıyeten o makine sayesinde sadece düşünerek uzaylıya dönüşme kabiliyeti de kazanmıştı. Sonra Omniverse'e Albedo yine karşımıza çıktı. Bu sefer Albedo Ben Tennyson'ın yerine geçerek gerçek Ben Tennyson'ı hapishaneye attı. Normal hayatta Rook Blanco ile suçlu avlarken hiç uzaylıya dönüşmedi. Yoksa uzaylıya dönüşse gözleri onu ele verecekti. Bölümün sonlarında nihayet Albedo anlaşıldı ama çok geç kalınmıştı. Müfettiş 13'ün yaptığı enerji çekirdeğini çoktan ele geçirmişti Albedo. Bu sayede Albedo yeni saatini stabil bir şekilde kullanmaya başladı. Hem de uzaylıları Ultimate yapan bir saatti bu. Albedo ilk olarak kendisini Galvan yaptı. Ardından da Ultimate Galvan. Ama Albedo'nun gözü doymuyordu. Çünkü Albedo 5 galaksi dehası olan Azimuth'un beynini kendi beynine enjekte etmek istiyordu. Avcı Kyber ile Albedo takım oldu. Azimuth'un beynini ele geçirdiler. Albedo artık Azimuth'un beynini ele geçirince tüm evreni anlamaya başladı. Ama Albedo konuşurken Ben Tennyson yine günü kurtardı. Ve Azimuth da nihayet beynine kavuştu. Azimuth da Albedo'ya ceza olarak tekrardan Ben Tennyson formuna geri soktu. Omniverse'e yine bir bölümde Albedo Vilgax ile takım olarak tekrardan Azimuth'u yenmek için Galvan Prime'a saldırdı. Ama bu sefer de şansı yaver gitmedi ve o bölümden sonra bir daha da gözükmedi. Ufak bir araştırma yaparak Albedo'nun yeni Ben 10 serisinde olduğunu öğrendim. Ama o ciddi olmayan çocuksu Albedo'yu bu videoya koymak eski Albedo'ya bir hakaret olarak saydığımdan videoya
yeni albedoyu eklemedim. Şimdi de biraz da albedonun görünümünden bahsedelim. İlk başta albedo kopya omnitrix'i yüzünden tıpatıp Ben Tennyson'a benziyordu. Ardından bir patlama sonucu Ben Tennyson'ın renklerinin tam zıttı oldu albedo. Saçları beyazladı, gözleri kırmızı renge döndü. Ultimate elinde albedo Galvan olarak gördük. Galvan olunca da gözleri hala kırmızı renkte kaldı. Aslında tüm uzaylı forumlarında albedonun gözü kırmızı oldu. Ardından Omniverse çizimiyle karşımıza çıktı albedo. Burada yine aynı albedoydu. Fakat sadece çizimi farklıydı. Bir de Omniverse serisinde albedo Ultimate Galvan'a dönüştü. Ultimate Galvan formunda albedonun kafası büyüdü. Üçüncü bir gözü ortaya çıktı. Ve havada uçmasını sağlayan bir elektronik hoverboard'u oldu. Ek bir bilgi olarak albedonun Omniverse serisinde sadece tek hücre ile Armadillo'nun tüm vücudu kırmızı oluyordu. Albedonun anlamı ise albedo terimi bir gezegenin veya ayın yüzeyi tarafından yansıtılan ışığın oranını ifade eder. Buna göre de albedo benim bir yansımasıdır. Albedonun kişiliği ise Azmut'a sırtını dönmeden önce albedo Azmut'a çok saygılı ve başkalarının güvenliğinden endişe duyan eksantrik bir dahiydi. Fakat albedo Azmut'tan kendisi için bir Omnitrix istedi. Çünkü insan ırkına güvenmiyordu. Azmut da bu düşüncesinden sonra albedoyu işten kovdu ve günümüzde albedo kaba, intikamcı, hırslı ve sosyopatik eğilimler sergiler. Ben Tennyson'ın Omnitrix'i hak etmediğini düşünür. Diğer kişilikleri ise Ben Tennyson'ın DNA'sı ile aynı olduğu için bazı kişilik özellikleri Ben Tennyson ile aynıdır. Albedonun gücü ve silahları ise sadece kendi yaptığı Omnitrix'idir. Ancak albedonun Omnitrix'i sadece Ben Tennyson'ın Omnitrix'inin verilerini senkronize ederek çalışıyordu ve yanlışlıkla benim formunu varsayılan olarak kabul etmesine neden oldu ve Ben Tennyson ile aynı güce sahip oldu. Fakat Alien Force'un son bölümünde Azmut'tan çaldığı Ultimatrix'i güncelleyerek dönüştüğü uzaylıların sınırlarını zorlayarak maksimum güce ulaştı. Ama sonunda o yaptığı Ultimatrix'i Ben Tennyson'a istemeyerek teslim etti. Albedonun zayıf noktası ise kendinden başka herkesi küçümsemesidir. İntikam duygusuna saplantılı olması da onun gücünü zayıflatıyor. Oldukça zeki olmasına rağmen bu takıntısı ve küstahlığı yüzünden hiçbir savaşta galip gelemiyor. Albedonun tüm Ben 10 serisi boyunca kullandığı uzaylılar ise şöyle. Gereksiz veya gerekli bazı bilmeniz gereken bilgiler. Albedo Azmut için çalışırken Omnitrix'in yazılım paketi üzerinde çalıştı.
Tıpkı Ben Tennyson gibi Albedo da acılı patates kızartmasını sever. Ama Ben'in DNA'sı yüzünden değil. Albedo bu yüzden suçu Ben Tennyson'a atar. Albedo albino değil. Sadece beyaz saçları var. Albedo Azmuth'tan Ben Tennyson'dan nefret ettiğinden daha da çok nefret ediyor. Albedo yalan söylediğinde sol gözü seyiriyor. Tıpkı Ben Tennyson'ınki gibi. Albedo'nun Omniverse'deki Ultimate Galvan formu Marvel Comics'in kötü adamı MODOK'tan uyarlanır. Eski zamanlarda Derek Wyatt Albedo'nun reform yapacağından bahsetmişti. Gelecekte Albedo 10K gelebilir demişti. Ama galiba hayal oldu bu cümleler. Albedo'nun tam hikayesi bu. Benim ve çoğu kişinin gözünde Albedo efsane bir karakter. Umarım Man of Action yeni bir Ben 10 serisi çıkarırsa Albedo'yu da o dizide görmeyi çok isterim. Fakat yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıdan kanalıma abone olarak yeni gelecek olan Ben 10 videolarını ilk sen izleyebilirsin. Ayrıca videoyu da beğenmeyi unutma. Hoşça kal.